Dünya 2 santigrat daha ısınırsa felaketin eşiğine gelmiş olacak. Birleşmiş Milletler bunu önlemek amacıyla küresel sıcaklık ortalamasını sanayi öncesi dönemin seviyelerinin de altına indirmeyi hedefleyen Uluslararası Paris Antlaşması'na imzaya açtı. Eğer düzenlemeler zamanında gerçekleştirilebilirse fabrikalar havaya sera gazı yaymaya başlamadan önceki günlerde mavi dünyamızın neye benzediğini görme şansına sahip olabileceğiz. Son 20 yıldaki küresel ısınma ile ilgili bütün araştırma, anlaşma ve uygulamalarda 2 derece üzerinde duruldu. Söz konusu 2 dereceyi bu kadar önemli kılan nedir? 1975 yılında çevre ekonomisti Nordhaus, ısınmakta olan gezegeni küresel ekonomi için bir tehdit olarak gördüğünü açıkladı. Nordhaus, Uluslararası Uygulamalı Sistem Analizi Enstitüsü'ndeki araştırmacılara karbondioksiti kontrol edebiliyor muyuz sorusunu sordu. Nordhaus'a göre insan kaynaklı karbondioksitin küresel ortalama sıcaklıkta yaratacağı 2 derecelik artış, iklimleri son birkaç yüz bin yılda hiç görülmemiş biçimde değiştirecek. Bir iktisatçı neye dayanarak ve neden 2 derecenin üzerinde duruyordu? Nordhaus, bunu kendi tahminlerine değil, bilimsel verilere dayandırarak ileri sürmüştü. Karbondioksitin gezegeni ısıttığı biliniyordu. Nordhaus, yalnızca atmosferdeki konsantrasyonun 2 katına çıkması durumunda ne olacağını hesapladı. Bu durumda da küresel artış 2 derece ısınmaya eşit çıkıyordu. Nordhaus ayrıca 2030'lu yıllarda tehlikeli günlere girileceğini de öngördü. Birleşmiş Milletler, Nordhaus'un 2 derece uyarısından 40 yıl sonra 2016'daki Paris Anlaşması'nda nihayet 2 derece sınırını tanımış oldu. İlk duyulduğunda 2 derecelik ısı artışı önemsiz görünebilir. Günlük sıcaklıklardaki 2 derecelik ısı dalgalanmalarının farkına bile varılmaz. Ancak küresel ısınma ve iklim değişikliği konuları uzun vadede ortaya çıkacak etkileri kapsamaktadır. 20. yüzyılın ortalama küresel sıcaklığı yaklaşık 14 derece olarak hesaplanmaktadır. 1880'den günümüze kadar ısı neredeyse tam 1 derece artmış ve bu artışın 3'te 2'si 1975'ten sonra, yani Nordhaus'un uyarısından sonra gerçekleşmiş durumdadır. Dünya şu anda ulaşmış olduğu ısınma düzeyine en son 11 bin yıl önce ulaşmıştı. Havanın ve karaların ısınması için gerekli olan enerjiyle gezegenimizin %70'ini kaplayan okyanuslardaki muazzam miktardaki suyu ısıtmak için gereken enerjiyi de topladığımızda küresel sıcaklık ortalamasının 2 derece artabilmesi için sıcaklık artışının aslında 2 dereceden daha fazla olduğu anlamına gelmektedir. Eylemlerimizin sonuçlarını yaşıyoruz ve bu nedenle hava durumu geçmişte olduğundan daha garip olaylarla dolu. 2017'de Houston'u vuran Harvey kasırgasıyla gelen benzeri görülmemiş yağış, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle muhtemelen 10 kat daha fazla oldu. Nitekim İklim Değerlendirme Merkezi son zamanlardaki aşırı yağışların 1950'li yıllardan beri sürekli olarak arttığı sonucuna varmıştır. Ve artık çok yaklaşan 2 derecelik sıcaklık artışına ulaştığımızda dünya ekonomilerini, tarımı, bütün altyapı ve iklim modellerini kökten etkileyecek bir durumla karşılaşacağız. Yükselen sıcaklıklar, mercan resiflerini ve Arktik bölgelerdeki canlılar da dahil olmak üzere adapte olamayan ekosistemlere ve türlere büyük zarar verecek. Buzulların daha hızlı erimesi sebebiyle deniz seviyesi 5 ila 10 metre arasında yükselmesi, kıyısı olan ülkeleri büyük toprak kaybıyla ve küçük adaları tamamen sular altında kalma riskiyle karşılaştıracak. 2 derecelik artış birçok ülkenin varlığının belirleyicisi olacak. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşça kalın.